Herkese merhaba. Bu bölümde Adalet Ağaoğlu'nun o unutulmaz, o sarsıcı romanı Bir Düğün Gecesi'ne dalıyoruz. Gelin hep birlikte bu katmanların altında bizi neyin beklediğine bakalım. Daha en başından ana karakterlerden Tezel'in ağzından dökülen bu sözlerle anlıyoruz ki bu kesinlikle bildiğimiz düğünlerden biri olmayacak. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? İşte böyle. Düğünü tam merkeze koyacağız ve her bölümde bu merkezden yayılan farklı bir temayı, bir sorunu masaya yatıracağız. Ve işte sahne. 1970'lerin Ankara'sı. Anadolu Kulübü'nde şıkır şıkır gösterişli bir düğündeyiz. Ama aldanmayın. Çünkü bu parlak yüzeyin hemen altında Türkiye aydınlarının hem kişisel hem de siyasi krizleriyle boğuştuğu adeta görünmez bir savaş alanı yatıyor. Tabii romanın dar zamanlar üçlemesinin bir parçası olduğunu da unutmamak lazım. Bu dönemin toplumsal çalkantılarını anlamak için kilit bir nokta. Yani bu düğün, evet bir parti ama aynı zamanda bütün bir toplumun çatlaklarının, o fay hatlarının gözler önüne serildiği bir sahne. Peki, Adalet Ağaoğlu bu karmaşık yapıyı, bu parçalanmışlığı bize nasıl hissettiriyor? İşte burada dehası ortaya çıkıyor, bilinç akışı tekniğiyle. Şimdi o şamatayı bir kenara bırakıp davetlilerin zihinlerinin içine, o gürültünün ardındaki asıl seslere kulak verelim. Mesela ressam Tezel, dışarıdan alaycı, iğneleyici konuşuyor ama aslında bu sözlerin arkasında bir zamanlar inandığı devrimci ideallerin çöküşüyle yaşadığı o derin hayal kırıklığı var. Veya akademisyen Ömer'e bakalım. Kendi ilkeleriyle hayatın ondan kopardığı tavizler arasında ezilmiş, bitap düşmüş, kendini tamamen yenik, tamamen çaresiz hissediyor. Ve tabii ki gelin Ayşen. Bu düğünün, bu sosyal anlaşmanın sadece bir piyonu olduğunun farkında. İçinden avaz avaz bağırıyor, biri beni kurtarsın diye ama sesi dışarı çıkmıyor. Bir de eski devrimci Tuncer var. Kendi kendine soruyor, ben bu yeni hayatımı seçtim, yoksa sadece başarısız bir devrimden, o enkazdan mı kaçıyorum? Bu bir tercih mi, yoksa bir kaçış mı? İşte bu sahte, bu zoraki mutluluk atmosferi var ya, aslında bir işe yaramıyor. Tam tersine karakterlerin geçmişten gelen hayaletlerini daha da görünür kılıyor, sanki onlarla birlikte dans ediyorlar. Çünkü hepsi omuzlarında ağır bir yük taşıyor. 60'ların o umut dolu günleri, öğrenci hareketleri. Ardından gelen kutuplaşma, şiddet ve 71 muhtırasıyla birlikte çöken o büyük hayal kırıklığı. Umudun zirvesinden ihanetin ve çaresizliğin dibine vuran bir kuşağın hikayesi bu. Ve işte o çöküşün özeti. Bir yanda bir zamanları uğruna her şeyi göze aldıkları o büyük idealler, dayanışma, adalet, devrim. Diğer yanda ise bugün yaşadıkları acı gerçek, bireysel çıkarlar, tüketim çılgınlığı, herkesin bir rol kestiği sahte bir dünya. Aradaki uçurum inanılmaz. Ama geçmişin hayaletleri sadece bunlarla sınırlı değil. Salonda bir de emekli albay var ve onun kimsenin bilmediği Kore Savaşı'ndan kalma günlüğü. İşte bu günlük bize görev, travma ve o düğünün şatafatından çok uzakta bambaşka bir geçmişin kapılarını aralıyor. Bu satırlarda düğündeki o kibar, o boş sohbetlerden eser yok. Sadece şifreli konuşmalar, hayatta kalma mücadelesi ve savaşın o acımasız gerçekliği var. Ve günlüğün yırtılıp atılması gereken o sayfasında kalbinin en derinine gömdüğü gizli bir anı, yasak bir aşk. Bu sadece bir anı değil, görev uğruna zamanın içinde kaybolup gitmiş bir hayatın, bastırılmış bir benliğin simgesi adeta. İşte tüm bu hikayeler bizi aynı noktaya getiriyor, mutluluk performansı. Çünkü o salondaki herkes ama herkes bir rol oynuyor. İçlerindeki fırtınaları o özenle hazırlanmış maskelerin ardına saklıyorlar. Bu performansı her yerde görüyorsunuz. Çalan müzik aşk hikayesi ama ortada aşktan çok bir anlaşma var. Gelin yapay bir mutluluk maskesi takmış, misafirler birbirlerine laf atıyor ama akılları bambaşka yerlerde. O şatafatlı sofralar, şampanyalar hepsi aslında acı gerçekleri örtmek için birer dekor. Koca bir tiyatro sahnesi yani. Entelektüel Ömer içinse bu riyakarlık, bu sahte oyun artık katlanılmaz bir hal alıyor ve zihni bu anlamsızlığa karşı kendini korumak için tuhaf bir savunma mekanizması geliştiriyor. Etrafındaki nesneleri takıntılı bir şekilde saymaya başlıyor. Mesela bir tabakta kalan 18 zeytin. Sanki bir idam mangasının önündeymiş gibi dizilmiş 5 piliç.
ve yağlı bir sosun içinde yüzen tam 156 kuru fasulye tanesi, bu aslında ne biliyor musunuz? Kontrolünü tamamen kaybettiği, anlamsızlaşan bir dünyaya, sayılarla mantık ve düzen getirmeye yönelik çaresiz bir çaba. Ve bütün bu parçalanmışlık, bu hayal kırıklığı, bu sahte performanslar nereye varıyor? Roma'nın bize söylediği acı gerçek şu, kaçınılmaz derin bir yalnızlığa. Tezel'in zihninde o an birine sadece bir kişiyi araması ve aklına tek bir isim, tek bir adres bile gelmemesi, işte bu her şeyin özeti. Bir zamanların yoldaşları yok olmuş, insani bağlar tamamen kopmuş, geriye sadece koca bir boşluk kalmış. Bir düğün gecesi bize hazır cevaplar vermiyor. Tam tersi, zihnimize bir soru bırakıp gidiyor. Müzik susup, ışıklar söndüğünde, o taktığımız maskeler düştüğünde, geriye gerçekten ne kalıyor?